Adım Emine Sayılmış öncelikle. Iğdır'da doğdum ve Iğdır'da büyüdüm ben. Her zaman hayalim ressam olmaktı aslında. Bununla ilgili yarışmalara katıldım. Hatta burslu bir okulda kazanmıştım fakat ailemin biraz durumlarından ötürü gidememiştim. Paramedik alanına yoğunlaşmaya karar verdim ve Iğdır Üniversitesi'nde ilk ve acil yardım bölümü, paramedik bölümünü bitirdim. Üniversite okurken aynı süreçte özel bir hastanede çalışıyordum. Bir doktorla tanışmıştım. Doktorun aracılığıyla mayın projesi diye bir şey olduğunu duydum. Ve araştırmaya koyuldum. Bunu dikkatimi çekti çünkü. Ve üniversite biter bitmez başvurdum buraya ve kabul edildim. 5 yıldır buradayım. Hastane ortamı dersiniz, burayı mı derseniz. İkisinin de kendine göre farklı zorlukları var. Hastane ortamında genelde orta seviye hastalarla karşılaşıp bunlara müdahale etmeye yönelik çalışırsın. Bir hemşire veya paramedik olarak. Zor vakalar çok nadir denk gelir. Fakat mayın projesi böyle değil. Yüksek riskli bir işte çalışıyorsun ve sürekli her an hazır olman gerekiyor. En kötü senaryolara hazır olmak gerekiyor. Çünkü mayınla çalışılıyor biliyorsunuz. Bu yüzden sürekli tekrarlanan eğitimlerin olması şart. Benim için en önemli şey açıkçası çalıştığım 5 yıl boyunca tim. Biliyorsunuz ki 10 tane mayıncı bir tane paramedik olarak timlere ayrılıyor birbirine. Sağlıkçının timiyle uyum sağlaması, timin sağlıkçıyla uyum sağlaması ve koordine bir şekilde çalışmaları çok çok önemli. Ben buraya paramedik olarak başladığımda kendimi nasıl geliştirebilirim, nasıl ilerleyebilirim diye bir mantığım yoktu aslında. Çünkü işe uyum sağlamakla meşgul oluyordum daha çok. Birinci yılımdan sonra aslında önünün çok açık olduğunu fark ettim bu işin. İngilizceyi biraz geliştirdikten sonra uluslararası alanda, yurt dışında nasıl işlere devam ederim bu açıdan ve kendimi paramedik dışında nasıl geliştirebilirim bu pozisyonda, şirketler pozisyonunda diye düşündüm ve medikal koordinatörlük pozisyonunu öğrendim. Onun için çalışmaya başladım. Özellikle geçen yıl buna yönelik sürekli uğraş verdim açıkçası. Ve bu sene çok şükür oldu. Medikal koordinatörlük yapıyorum şu an. Şimdi öncelikle mayın faaliyetlerinin kesinlikle erkek egemen bir yapıda olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben farklı şirketlerde çalıştım 5 yıl süre içinde. Hiçbir şekilde erkek egemenliğe yönelik bir şey görmedim. Bu tamamen fırsatları değerlendirmekle alakalı bence. Tabii bir kadın olarak, fiziksel olarak düşünüldüğünde evet kadın dağın başında nasıl yapacak, evet kadın bir sürü erkeğin içine çalışacak nasıl olacak gibi düşünceler olabiliyor. Gelirken benim de yok muydu korkularım vardı tabii ki ama işin içine girince görüyorsunuz ki eğer güçlü bir kadınsanız, kendinize güveniyorsanız insanlar da size tam tersi destek oluyor. Ben normal sosyal yaşamımda çok değişken bir insanım. Hafta sonları çıktığımda bile gerçekten iş ortamındaki arkadaşlarımla çok yakın ve samimi olduğumuz için genelde hafta sonları da beraber takılırız. Bu beraber bir pikniğe gitmek olur, bir kamp olur. Yaklaşık 2,5-3 yıl önce snowboard öğrenmeye karar verdim. Kışları genelde snowboard'a giderek vakit geçiriyorum. Çocukluğumdan beri hep bir ressam olma hayalim vardı ya. Buna yönelik hiç çizmeyi bırakmadım ben. Kara kalemden ondan sonra guaj boyaları, guajlardan değiştirdim. En son şu an yağlı boya tablolar yapmaya çalışıyorum kendimce. Gezmeyi çok seviyorum. Yeni bir yeri keşfetmek bana çok farklı böyle bir şeyler katıyor gibi oluyor. O yüzden sürekli bir gezmeye hevesim vardır her zaman. Yeni şeyler keşfetmeyi, yeni yemekler, yeni kültürler özellikle çok severim.